Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirense. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle üzerini çeşitli şekillerde süsleyebileceğiniz ya da hiç süs yapmadan sade kullanabileceğiniz bir romper çalışmasının anlatımını yapacağım. Bakın burada kedi işlemeli, şöyle rahat 6 aya kadar kullanılabilecek büyüklükte bir tulum çalışması var. Bunu sizinle beraber öreceğiz. Kullandığımız ip ve şişimize göre büyüklüklerimiz değişebilir. Ben bunu özellikle organik koton iple beraber biraz küçük çalıştım arkadaşlar. Şöyle bacakları lastikli, yukarıdan askıları olan, şöyle arka bedeni de bakın şöyle V şeklinde gelen böyle değişik, hoş bir tulum çalışması. Bu arkası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu kedicikli olan alternatif olarak da arkadaşlar şöyle mesela yazı yazabilirsiniz üzerine. Rokoko işleme yapabilirsiniz. Herhangi bir figür çalışması kullanabilirsiniz. Bakın ben en son size anlattığım modelde arkadaşlar hem biraz daha büyük çalıştım hem de bu kez şu görmüş olduğunuz ayıcık figürünle süslemeye karar verdim. Böyle güzel bir tulum çalışması olacak. Şimdi şu gördükleriniz küçük 6 aya kadar giyinilebilir. Bu da rahat 1 yaşa kadar giyilebilir. Aslında sayıları birebir aynı. Sadece kullanmış olduğumuz ip ve şiş numaralarından kaynaklı büyüklükler değişiyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Şöyle üst üste koyduğumuzda görüyor musunuz? Hem enimiz hem boyumuz farklı. Aslında sayılar aynı. Sadece ip ve şişten kaynaklı büyüklükler değişiyor. Bazen örgü ördüğünüzde benim ölçülerimden büyük, bazen de küçük olduğunu söylüyorsunuz ya. İşte bu ip, şiş ve elimizin örgüsünden kaynaklı bu şekilde ölçüler değişebiliyor. Evet arkadaşlar, şayet beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Tam bir yumak iple öreceğiz. Çok da kolay bir çalışma. Bir ön bilgi vermek gerekirse arkadaşlar şöyle güzel bir başlangıç tekniğiyle başlayacağız. Bakın hiç dikişimiz yok. Bacaklarda hiç dikişimiz yok. Fakat üst bedeni rahat örebilmeniz adına şu haroşada dikişler belli olmadığı için iki bedeni bağımsız bir şekilde öreceğiz. Sadece şu görmüş olduğunuz bacak lastiğini bütün olarak çalışacağız ve böyle hiç dikişsizmiş gibi çok güzel bir tulum çalışmış olacağız. Evet, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum ve şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, tulum çalışmamı Nako'nun Caligo serisiyle yapacağım. Pamuklu bir örgü ipi, özellikle 0-1 yaş bebekler için çok kullanılan oldukça güzel pamuk içerikli bir ip. %50 pamuk, %50 premium akrilit içeriği var. 100 gram ve arkadaşlar 245 metre uzunluğunda güzel bir hardal sarısıyla çalışacağım. Renk numaram da 1380 arkadaşlar. Yine bebe ipleriyle çalışabilirsiniz. Aynı ipi kullanmak zorunda değilsiniz. Nako Elite Baby, Alize Baby Best gibi iplerle de örebilirsiniz. Fakat bu ip biraz daha ince, öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla sizin ördüğünüz tulumlar benimkinden bir tık büyük olabilir. Evet, ipimiz bu, şişimiz arkadaşlar. Eliniz sıkıysa 4 milimetre, eliniz bolsa 3,5 milimetre örgü şişi kullanabilirsiniz. Ve bir adet tığa ihtiyacımız var çünkü farklı bir çalışma yapacağız. Çok da kolay anlatacağım bu çalışmayı size arkadaşlar.
Yanlarda haroşalarımız var. O yüzden dönerek anlatmayacağım. Dikişli bir çalışma olacak fakat hiç dikiş olduğu belli olmayacak. Evet, başlayalım. Başlarken önce arkadaşlar bir zincir çalışmasıyla başlayacağız. İlmeklerimizi bu görmüş olduğunuz ipe çektiğimiz zincirlerin üzerinden alacağız. Bu çok önemli, örgünün bütünlüğünü sağlayabilmemiz için. Evet, herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Ben 3 milimetre bir tığ kullanacağım ki şöyle iri iri zincirlerim olsun. Çünkü bu zincirlerin arasından ben ilmek çıkartacağım. Bakın şöyle bolca iri iri zincirler çekiyorum. 16-17 tane çekmeniz yeterli. Aralarından ilmek çıkarabileceğimiz uzunlukta olması bizim için yeterli. Evet, bu benim için yeterli bir zincir uzunluğu. Bakın. Şimdi şu görmüş olduğunuz zincir çalışmasının üzerinden 14 tane ilmek çıkaracağız. Örgü ipimizle artık örgümüze başlayabiliriz. Şişimi alıyorum. Şu başlangıç ipimi biraz uzun bırakıyorum. Arkadaşlar bakın, zincirin düz tarafı bu. Ters tarafındaki şu kabarık yerler var ya, bakın şunlar. Bunların arasına şöyle batacağız. Sanki bir ilmeğe batıyormuş gibi ve düz örgü örerek buradan ilmek çıkaracağız. Bakın, bir tane çıkarttım. Geliyorum sıradaki kabarık yuvanın içerisine batıyorum. Bir tane daha çıkardım. Sıradakine battım. Bir tane daha çıkardım. Bu şekilde tam 14 tane ilmek zincirlerin arasından çıkaracağız. Yani başlangıç ilmek sayımız bizim 14. 2, 4, 5 tane çıkardım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve son bir tane daha ilmek çıkardım. 14 sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek çıkardım ve şimdi örmeye başlıyoruz. Şu görmüş olduğunuz zincir çalışması burada bir süre duracak arkadaşlar. Şimdi geliyorum ilk ilmekten itibaren ters örgülerle beraber bu 14 ilmeğimi örüyorum. İlk çıkarmış olduğumuz ilmek birinci ilmeklerimizdi, birinci sayımızdı. Sıra sayımız şu arkada örmüş olduğumuzda 2 oldu. Burada ilk ilmekleri ben öreceğim arkadaşlar, çünkü daha sonra bu kenar kısımlarından ilmek çıkartacağız. O yüzden rahat ilmek çıkartabilmek için ilk ilmekleri de örüyorum. Bakın, 14 ilmeğimi yine ördüm. 3. sıram bu. Arkaya geldim. Bakın, yine örerek başladım sıraya. Ters örgülerle yine 14 ilmeğimi örüyorum. Burası tulumumuzun tam A ortası arkadaşlar. A kısmından başlanıyor. Bu şekilde birkaç sıra daha örelim. Sonra bacak kısımlarımızın artırmalarıyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ilk ilmekleri de örerek toplamda 10 sıra ördüm. Bakın, 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi A kısmımız bitti. Bacak kısımlarımızı öreceğiz. Yine zincir çalışması yapacağız. Aynı şekilde ilmek çıkarmamız lazım. Yine tığımızı
ve ipimizi alıyoruz. Bu kez arkadaşlar 28 ilmek kadar çekelim. Yine iri iri 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Yine ipimizi kesiyoruz ve şimdi örgümüzün düz tarafı, şu arkası ters tarafı olduğu için bu kez ilmeklerimizi tersten batarak çıkaracağız arkadaşlar. Hiçbir şey değişmeyecek, aynı şey. Bakın şu birincisi değil, ikinci yine ters tarafın kabarık yerine şöyle batıyorum ve ters olarak örüyorum. Bu bir. Sıradakine aynı şekilde batıyorum, örüyorum. 2. Sıradakine yine aynı şekilde batıyorum, örüyorum. 3. Sıradakine batıyorum, örüyorum. 4. Evet, 13, 9 daha 22. 13 tane bu şekilde ters çıkaralım. Evet, 12 tane çıkardım ters olarak. Şimdi 13.'yü de çıkardım. Bir kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şimdi ipi ön tarafa atıyorum. Sanki düz örgü örecekmişim gibi. 9 ilmekte arkadaşlar bu şekilde çıkarıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son bir ilmek daha çıkarıyoruz. 9. 9 ilmekte düz çıkardık. Toplamda 22 ilmek oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek. Şimdi örgümüze başlıyoruz. İlk 9 ilmeğimiz hep haroşa örgü olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Devamı düz örgü olacak. Özellikle haroşa ve düz olarak belirtiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarım haroşa örgüyü ters olarak örüyor. Onlar karıştırmasın diye belirtiyorum. Benim gibi düz olarak haroşayı ören arkadaşlar tamamen sırayı düz olarak örebilirler. Evet, bacağın bir tarafını çalışmış olduk. Şimdi diğer tarafını çalışacağız. Aynı işlemi bu tarafa yapacağız arkadaşlar. Yine alıyorum tığımı ve ipimi. 28 zincir yine çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Şimdi aynı çalışmayı burada yapacağız. Burada var olan ilmeklerin tamamını şişimize düz alacağız. Yine bakın düz tarafı değil arka tarafı çevirdim. Kabarık olan yerden başladım. 1, 2, 3. Bu şekilde 22 ilmek çıkaralım arkadaşlar. Evet, 22 ilmek de burada çıkardım. Şimdi kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Evet, örmeye başlıyoruz. Ne dedik? Haroşa örgü olacak. Her iki tarafta son
9 ilmek haroşa örgü olacak. Haroşa olarak örelim. Şimdi ilk ilmek olduğu için örerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ardından ipi kendime alıyorum. Önlerde düz olan ilmeklerim arkada ters oluyor. Ters örgülerle son 9 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Arkadaşlar bundan sonrası çok kolay. Hep aynı şeyleri yapacağız. Önlerde düz öreceğiz. Arkada ters öreceğiz. İlk 9 ve son 9 ilmeğimiz haroşa örgü olacak. A kısmından bacaklara geçtik. Şimdi bacakları örerek bedene geçeceğiz. Sadece eksiltme çalışmaları yaparak tulumumuzu tamamlamış olacağız. Çok kolay bir çalışma. Yani hiç örgü bilmeyen ya da yeni örgüye başlayan arkadaşların tamamı örebilir. Şu ip üzerinden ilmek çıkartmada gördüğünüz gibi çok kolay. Herkes yapabilir. Evet, sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kalana kadar ters örgülerle ördüm. Şimdi son 9 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Bakın şöyle bir çalışma elde etmiş olduk. Burası A kısmımız, bunlar bacak kısımlarımız. Şimdi arkadaşlar hep aynı şekilde bir miktar örelim. Sonra kesimlere başlayacağız. İlk kesimle devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde ördüm. Bakın daha da belirgin oldu. Şöyle ilk 9 ve son 9 ilmeğim haroşa, aradaki ilmeklerim düz örgü olarak ördüm. Şöyle haroşalarımızı saydığımızda 2, 4, 6, 8 diş haroşa boyunca örmüş oldum. Şimdi en boy ölçüsü vereyim. Bu şekilde kontrol edin. Şöyle misinamı alırsam daha düzgün ölçü verebilirim. Arkadaşlar 28 santim şu anda, çok net olmamakla beraber 28 santim şöyle tuttuğumda 28 santim diyebiliriz. Biraz daha ördükten sonra tam net santim söyleyebilirim. Enimiz var. Şöyle tuttuğumda da şurada ilmek aldığım yerden yukarıya doğru 4 santim. Şu A kısmımı ölçüsünü vermem gerekirse 3 santimde burası arkadaşlar. Ve şişimizde 49, 58 olması lazım sanırım. Bir de ilmek sayısı tam söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Evet, 58'de ilmeğimiz var. Şimdi arkadaşlar kesim çalışması yapacağız. Kesim çalışması yaparken işaretleyici kullanacağım. Benim gibi siz de işaretleyici kullanırsanız hiç şaşırmazsınız arkadaşlar. Ben bütün kesimlerimde mutlaka işaretleyici takacağım. Çünkü her kesimi size göstermeyeceğim. Bir kere göstereceğim. Sonra örmeye ve kesmeye devam edeceğim. Sonra kaç diş haroşa arayla kestiğimi söyleyeceğim. Şimdi başlıyoruz. Bakın 8, 2, 4, 6, 8 diş haroşa ördükten sonra ilk kesimimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek haroşamı örüyorum. Bu 9 ilmek hep böyle kalacak. Onun yanındaki düz ilmeklerden biz kesim yapacağız. Şimdi bu tarafa bakmasını istediğim için bakın sıradaki 2 ilmeği şöyle soldan,
Yani ikinci ilmekten batıp birinci ilmekten çıkarak soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Şimdi ilk işaretleyicimi bakın buraya takıyorum, şu ilmeğime. İlk kesim yerim burası. Siz de aynı benim gibi yapın, yoksa karıştırırsınız. Sonra devam ediyorum. Şu arada 40 düz ilmeğimiz vardı. Bir tane kestik. 39 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bunun son 2 ilmek düz kalana kadar düz örgülerle yine örüyoruz. Sadece örgümüzün düz tarafında kesim yapacağız. Ters tarafında var olan ilmekleri öreceğiz arkadaşlar. Bu kadar da kolay. Evet, sıra sonunda düz örgülerimde 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm. Bakın şimdi haroşadan önce 2 düz ilmeğim kaldı. Şimdi bunu da bu tarafa yatıracağım. Benim ilmeklerimin yönü ters örüş şeklimden kaynaklı. Eğer sizin de örüş şekliniz benim gibi ise şöyle ilmeklerinizin önce yönünü değiştirin. Sonra sağdan sola doğru bu 2 ilmeği birlikte örün arkadaşlar. Sıra sonunda 9 ilmek haroşam var. Bu 9 ilmek haroşayı da örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, birer tane kesim yaptık sağdan ve soldan. Bizim ilmek sayımız 2 ilmek eksilmiş oldu. Şu arka sırayı da hızlı bir şekilde göstereyim. Şimdi 9 ilmek haroşa örgüm var. Önce 9 ilmek haroşamı 2, 4, 6, 8, 9 ördükten sonra son 9 ilmeğe gelene kadar var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Evet, ters ilmeklerim bitti. Şimdi sıra sonunda 9 tane haroşa ilmeğim var. Bu haroşa ilmeklerimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar özellikle ördüm. Çünkü bakın haroşa dişim şimdi oluştu. O yüzden geliyorum. Bakın şu haroşa dişinin tam üzerine işaretleyicimi takıyorum. Şimdi bundan sonra var olan ilmeklerle yine bir miktar öreceğiz. Ve tekrar kesim yapacağız. Kesim yapınca yine ben bu şekilde işaretleyeceğim. Bir miktar örüp kestikten sonra da size kaç sıra arayla kestiğimi söyleyeceğim. Sonra zaten beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, belirgin aralıklarla kesimlerimi aynı şekilde hem sağda hem solda yaparak ilerledim. Şimdi kaç sıra arayla kestiğimi söyleyeceğim. Şimdi 8 diş haroşa örüp beraber kesmiştik ve işaretlemiştik. Sonrasında 2, 4, 6 diş haroşa ördükten sonra tekrar kesim yaptım. Sonrasında 4 diş haroşa ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4. Tekrar kesim yaptım. Sonra yine 1, 2, 3, 4 diş haroşa ördüm. Tekrar kesim yaptım. Ardından 1, 2, 3 diş ördüm. Kesim yaptım. Yine 1, 2, 3 diş ördüm. Kesim yaptım. Sonra 1, 2 diş ördüm. Kesim yaptım. 1, 2 diş ördüm. Kesim yaptım. Ve son kez bir kez ördüm. Kesim yaptım. Ardından da arkadaşlar her ön sırada kestim. Kaç kere kesmiş oldum?
1, 2, 3, 4, 5, 6 kez kesmiş oldum. Şimdi bir daha söyleyeyim, not alın. 8 sıra ördüm, ilk kesimi yaptım. Sonra 6 sıra ördüm, kestim. 2 kez 4 4 örerek kestim. 2 kez 3 3 örerek kestim. 2 kez 2 2 örerek kestim. Sonra bir diş ördükten sonra kestim. Sonrasında da her ön sırada 6 kez kestim. Şimdi son kez 7. kez arkadaşlar birlikte keseceğiz. Ve aynı zamanda da haroşa örgüye geçeceğiz. Bu bizim tulumumuzun artık son lastik sırası. Burada ilik düğme çalışması yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Hep haroşa örgü öreceğiz. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte kestim. Devam ediyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi bakın hemen haroşanın öncesi 2 ilmeği birlikte ördüm, kestim. 19 mu oldu sayalım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Sonra 9 ilmek haroşam var. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ilmeğim kaldı ve haroşa örgü olarak örmeye başladım. Şimdi arka sırada da örelim. İlk haroşa dişimiz oluşsun. Bir ilik çalışması yapacağız. Örgümüzün sağ tarafında ve sol tarafında birer tane ilik açacağız. Burada arka bedenden gelen askılarımızı düğmeyle buraya ilikleyebilmemiz için bu çalışmayı yapacağız. Evet, ilk diş haroşa örgümü ördüm. Şimdi ikinci dişi örelim. Yine önde ve arkada haroşa örgü örelim arkadaşlar. Sonra ilik çalışmamıza birlikte devam edelim. Evet, 2 diş haroşaya tamamladım. Şimdi bir sağda bir solda ilik çalışması yapacağız. Hemen onu yapalım. İlk ilmeği boşaldım. 2 3 ilmek ördüm. 3 ilmek ördükten sonra bir kez şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek ilk iliğimi açtım. Şimdi devam edelim. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar haroşa örgü olarak örgülerimizi örelim. Evet, sıra sonunda bakın 5 ilmeğim kaldı. Şimdi sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek sıra sonumda kaldı. Örerek sıramı tamamladım. 2 iliğimi de açmış oldum. Şimdi örgümüzün arka tarafında ilmeklerimizin tamamını örüyoruz. İlik çalışmamız da bitti. Evet, bakın iliklerimiz burada 3. ilmeklerden sonra. Şimdi arkadaşlar son sıramızı öreceğiz. Arka sırada örerek kesme tekniğiyle artık keserek ön bedenimizi bitirmiş olacağız. Şimdi önce örgümüzün düz tarafında var olan ilmekleri haroşa örgü olarak örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Evet, tamamladık ve artık kesebiliriz.
Şimdi kesim yapacağız. Şöyle yapıyoruz. İlk ilmeği boş alıyoruz. Sonra normal haroşa örgü örüyoruz. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyoruz. Sıradakini örüyorum. Arkadakini üzerinden geçiriyorum. Sıradakini örüyorum. Arkadakini üzerinden geçiriyorum. Bütün ilmekleri bu şekilde örerek kesme tekniğiyle kesiyoruz. Bu kadar basitti arkadaşlar. Biraz başlarken tereddüt ettiyseniz sonrasında ne kadar kolay örüldüğünü örerken fark etmişsinizdir. Çok kolay ilerleyen, şöyle bir günde, 2 günde, en fazla 3 günde, hani ara ara örgüyü eline alan, yavaş örgü öğren arkadaşların en fazla 3 günde, benim birkaç saatte örüp bitirdiğim böyle güzel bir tulum oldu. Evet, bakın son ilmeklerimi de ördüm. Son bir ilmeğim kaldı kesimleri yaptıktan sonra. Bunu da örüyorum. Ve ipimi biraz şöyle uzun bırakarak kesiyorum. Evet, ön bedenimiz bitti. Şimdi şöyle yapalım. Şu ipi de nasıl gizlediğimi göstereyim size. Bakın, haroşa dişlerinin arasından şöyle tığımla giriyorum ve bu ipi şöyle içeriye alıyorum. Bir kez de şöyle yukarıya alalım. Hep aynı hizadaki ilmeklerin arasından girerek bunu yapıyorum. Evet. Fazlasını kestik ve bitirdik. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi size bir de ölçü vereyim. Örgümüzün uzunluğu arkadaşlar, şöyle tam yaka ortasından tuttuğumda ortasına kadar 35 santim uzunluğunda. Şu en geniş kısmımızın ölçüsünü vermiştim ama çok net değildir, biraz örünce iyice netleşir demiştim. Bakın, bu da şöyle 26,5-27 santim. En dar olan şu yaka kısmımızın olduğu yerin genişliği de arkadaşlar tam 13 santim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Arka bedeni örüyoruz. Çok da keyifli öreceğiz. Şurada şimdi ne yapmıştık? İlmekleri bu zincir üzerinden çıkararak almıştık ya. Bakın, şimdi aynı ilmekleri şişimize alacağız. Bu zincir çalışmamızı sökeceğiz arkadaşlar. Bakın, sökülüyor, görüyor musunuz? Her bir ilmeği şişimize aktaracağız şimdi, bakın. Evet, şimdi sayalım. Ne yapmıştık? 14 ilmekle örgümüze başlamıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğimiz şişimizde var. Şimdi şu ipi hiç hesaba katmıyoruz. Onu sonra temizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Hatta bunu şöyle yapalım.
Şimdi yeniden ipimizi bağlayarak örüyoruz. Yine şu ilk ilmek olduğu için bunu da örerek başlayalım. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 şunu da düzeltelim. Evet. 14 ilmeğimizi ördük arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi yapacağız. Şurada zaten ipimizin başlangıcının olduğu yer bizim birinci sıramız. Tıpkı ön bedeni ördüğümüz gibi önce ağı öreceğiz. Sonra sağdan ve soldan 22 ilmek çıkartacağız. Bunun 9 tanesi haroşa örgü olacak. Diğerleri 13 tanesi düz örgü olacak. Yine aynı şekilde 8, 6, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 sonra her sırada keserek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şu arkada bir askı çalışması var. Askı çalışmasının olduğu yere kadar birebir aynı şekilde örelim. Sonra askı çalışmasıyla devam edelim. Arkadaşlar aynı şekilde eksiltmeleri arka bedenimde de yaparak ilerledim. Bakın ilk 8 diş haroşadan sonra bir kesim yaptım. Ardından 6 diş haroşa örgü ördüm. Bir kesim yaptım. Sonra 4 ördüm kestim. 4 ördüm kestim. 3 ördüm kestim ve bir sıra ördüm. Yani artık ön bedendeki gibi 3 3 2 1 ve sonra her sıra olarak arka bedende devam etmeyeceğiz. Sadece bir daha söyleyeyim. 8 6 4 4 3 kesiyoruz. Aynı ön bedendeki gibi. Sonra bakın bir diş haroşa boyunca örüyorum. Yani 3'ten sonra hemen bir örüp birden sonra kesiyoruz. Şimdi 9 ilmek haroşamı ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 3 aradan sonra bir ara verdim ve öyle kestim. Devam ediyoruz. Sıra sonunda 11 ilmek kalana kadar örelim. Evet, sıra sonunda 11 ilmeğim kaldı. Şimdi bir kesim de burada yapacağım. Son 2 düz ilmeğimi birlikte örerek kesim yaptım. Ardından 9 ilmek haroşam var. Örerek sıramı tamamladım. Şimdi bundan sonra arkadaşlar tıpkı ön bedende yapmış olduğumuz gibi şöyle her sırada bir kesim yapacağız. Şu aradaki düz ilmeklerimiz bitene kadar. Yani kesimi yapacağız. Arka sırada ilk 9 ve son 9 ilmeği haroşa, aradaki ilmekleri ters örerek sıramızı tamamlayacağız ve ön sırada tekrar kesim yapacağız. Hep aynı şeyin tekrarını her ön sırada yaparak arada var olan ilmeklerimizi bitene kadar keseceğiz. Hiç düz ilmeğimiz kalmayacak. Şimdi sıramı tamamlayayım. Şu an kaç düz ilmeğim var size söyleyeyim. Kendi örgülerinizde bir kontrol edin. 8, 6, 4, 4, 3 ve 1 olarak kestik. Şu anda bu kesimlerden sonra kaç ilmeğim var hemen söyleyeceğim. Evet, sıramı tamamladım.
Şimdi 9 sağda 9 solda haroşa ilmeğim var. Şu aradaki ilmekleri sayacağım size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tane düz ilmeğimiz var. Yani 14 kez keseceğiz ki bunlar bitsin. Şimdi ördük geldik. Hiç boşluk bırakmıyoruz. Her ön sırada kesmeye başlıyoruz. 9 ilmeğimi ördükten sonra hemen kestim. Bu şekilde örmeye devam edelim. Bu düz ilmeklerin tamamını kesip bitirelim arkadaşlar. Sonra yine ön bantımız gibi bir bant ve sonrasında da askı çalışmalarımız olacak. Onları yine birlikte örmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar her sırada kesim yaparak ilerledim. Bakın en son işaretleyicim buradaydı. En son kesim yaptığımda bakın burada 2 tane düz ilmeğim kaldı. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Şimdi haroşa örgüye geçiyoruz. Aradaki 2 ilmeği buradan keseceğiz arkadaşlar. Örgümüzün arka tarafında 2, 4, 6, 7, 8, 9 ilmeği ördükten sonra şu arada kalan 2 ilmeği birlikte örerek kestik. Sonra 9 ilmeğimi yine örüyorum. 9, 9, 18, bir de aradaki ilmek. Bakın şöyle hep haroşa oldu örgülerimiz. 19 ilmeğimiz oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Devam ediyoruz. Şimdi 8 ilmek örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek örelim. Özür dilerim. 7 ilmek ördükten sonra hemen bakayım. 2, 4, 6, 7. Evet, 7 ilmek ördükten sonra bakın 7 burada, 7 burada, arada 4 ilmek kalıyor. Bunun 2 ilmeğini soldan sağa doğru örerek kesiyorum. Diğer 2 ilmeğini de sağdan sola doğru örerek kesiyorum ve haroşa örgülerle devam ediyorum. Artık kesimlerimiz bitti arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğimiz kaldı şişimizde. Şimdi yine haroşa örgülerle örelim ve sıramızı tamamlayalım. İki diş haroşa olmuş oldu. Şu son haroşadan itibaren bir kez daha haroşa örgü örelim. Hem önde hem arkada. 3 dişe tamamlayalım. Evet, arka sırada da 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmeğimi ördüm. Artık arka bedenimiz bitti arkadaşlar. Bakın şöyle 1, 2, 3 diş haroşayla tamamlamış olduk. Şimdi askılarımızı öreceğiz. Askılarımız için 8 ilmek haroşa örgü çalışacağız. Şimdi ilk sağ taraftan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm ve döndüm. Şu geri kalan 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Şöyle yapalım. Bir dakika.
8, 8, 16, 17 ilmek kaldı ya. Şöyle yapalım arkadaşlar. Son bir kesim yapalım. 2, 4, 6, 7 ilmek ördükten sonra şuradaki 2 ilmeği de birlikte örelim. 16 ilmeğimiz kalmış oldu. Şimdi geriye dönüyoruz. Ve 8 ilmek bizim askı çalışmamızın ilmek sayısı olacak. Artık hep 8 ilmekle beraber örmeye devam edeceğiz. Diğer 8 ilmeği isterseniz bir ipe ya da bir ilmek tutucuya alabilirsiniz. Ya da şişinizde tutabilirsiniz. Sadece 8 ilmeği öreceğiz ve böyle devam edeceğiz. Bakın. Şimdi diğer tarafı da nasıl öreceğimizi size göstereyim arkadaşlar. Her iki askıyı öreyim, bitireyim. Sonra sadece yan dikişlerimiz kalır. Böylece hızlı bir şekilde ilerlemiş olabiliriz. Şimdi bu bir tarafın askısı. Diğer tarafta 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. Şimdi şu ipimin diğer tarafıyla diğer askı kısmımızı başlayacağız. Bu arada bakın bir yumak ipim vardı, 100 gram. Hala yeterli miktarda ipimiz var. İpimiz artacak. Şimdi bunu böyle örüp bitirdiğimizi düşünelim. İkinci askı çalışmasına nasıl başlayacağız? Geliyorum. Hemen bakın şurada ilk askının şurada ilmeği var. Bunu şöyle şişime alıyorum. Şurada bir ayrıklık olmaması için bu tekniği kullanıyoruz. Sonra örmeye başlarken bu iki ilmeği birlikte örerek örmeye başlıyoruz. Yine 8 ilmeğimiz var. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmeğimi ördüm. Hatta şundan devam edeyim. Dönüyorum. Yine 8 ilmeğimi örüyorum. Bak. Bir 8 bu tarafa, diğer 8 bu tarafa gidiyor. Şuradan ilmek alarak başladığımız için de şurada bir ayrıklık olmuyor. Çok düzgün bir arka askı çıkışımız oluyor. Şimdi her iki askımı öreyim arkadaşlar. Kesimini beraber yapalım. Kaç sıra, kaç diş haroşa boyunca ve kaç santim olduğunu da size söyleyeyim. Arkadaşlar askı çalışmamı tam 30 diş haroşa olana kadar çalıştım. Bakın sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 diş haroşa uzunluğum ölçtüğümde tam 16 santim oluyor arkadaşlar. Tam 16 santim uzunluğunda bir askı çalıştım. Diğer tarafın askısının başlangıcını göstermiştim. Bakın şimdi şurada da 29 diş haroşa çalıştım. Örgümün arka tarafında örerek kesme tekniğiyle kesip bitiriyorum. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Askı çalışmalarında şu uç kısmı geniş kalmasın diye arkadaşlar son 2 ilmek kalınca bakın şöyle ikinci ilmeğin arasından 2 ilmeğe birlikte batarak şu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Böyle yapınca daha bir derli toplu oluyor askının uç kısmı. Son ilmeğimi de bir kez ördüm ve tamamladım. Şimdi geliyorum, yine bakın askımın iç tarafı, şurası düz tarafı, burası ters tarafı. Şöyle haroşa dişlerin arasına
tığımla giriyorum. Hep aynı ilmeği takip ederek şöyle ilerliyorum. Buradaki ipimi bunların arasından şöyle yürütüyorum. Bakın ne kadar düzgün oldu. Şimdi tekrar şöyle yukarıya doğru hemen yanındaki yine haroşa dişlerinin arasından batıp bu kez de yukarıya alıyorum. Böylece hem sağlam bir çalışma olmuş oluyor, hem de aynı zamanda böyle temiz ve düzgün oluyor. Şimdi fazla olan ipimizi kesebiliriz. Evet. Şimdi askılarımız da bitti. Düğmelerimizi dikerken arkadaşlar şöyle bebeğimizin, eğer bebeğimiz yanımızdaysa bebeğimizin üzerine tutarak şöyle alttan ya da daha yukarıdan olacak şekilde şu omuzu ayarlayarak dikebilirsiniz. Ben şöyle 3 ya da 4 diş haroşa altta kalacak şekilde düğmelerimi çalışacağım. Evet, şimdi en son olarak arkadaşlar paça kısmımızı çalışacağız. Şu bacak lastiğimizi, bakın ben bir tane çalıştım böyle size gösterebilmek adına ne kadar düzgün. Şimdi aynı çalışmayı beraber yapacağız. Çok kolay bir çalışma. Hemen başlayalım. Şimdi zincir çekerek buradan ilmekler almıştık ya arkadaşlar. Zincirlerimizi sökeceğiz. Tıpkı A kısmında yapmış olduğumuz aslında çalışmanın aynısını yapacağız. Bu şekilde zincirlerimizi sökeceğiz. İlmeklerimizi şişimize alacağız. Şuraya kadar söküp geleyim, artık biliyorsunuz nasıl yaptığımı. Evet, ilmeklerimi böyle birer birer şişime aldım. Bakın bitti. Şimdi bir tarafı aldık. Arka tarafın ilmekleriymiş bunlar. Geliyorum şimdi. Bakın. Diğer tarafta da aynı çalışmayı yapacağım. Şimdi burada ters tarafa denk geliyor. O yüzden şuradan sökeceğiz. Bakın zincirimizin düz tarafı neredeyse oradan sökelim arkadaşlar. Öteki türlü zor olur. Devamlı ip kesmek zorunda kalırsınız. Ters taraftan sökmeye kalktığınızda sökülmez. Evet, bunu da bu şekilde sökerek alalım. Bütün ilmekleri ne kadar kolay, görüyor musunuz? Zincir söker gibi söküyoruz ve ilmeğimizi şişimize aktarıyoruz. Evet, bütün ilmekleri şişimize aldık. Yalnız şöyle yapacağız. Şimdi şurayı birleştireceğiz ya, buranın düzgün birleşmesi için arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bu arada misinalı şişle artık lastik kısmımızı da dönerek öreceğiz.
çok da güzel olacak hiç dikişi olmadan. Ama dikişli yapmak isteyen arkadaşlar varsa yine şuranın dikişi gibi lastik kısmını da ayrı örerek dikiş yapabilirler. Şimdi buradaki ilmekleri sağ şişime aktarıyorum. Zincirimizin yönü ters olduğu için mecburen sol taraftaki şişe almıştım. Şimdi onları aktarıyorum arkadaşlar. Evet, aktardık. Şimdi ne oldu? Bir şişimizde bir bacağın bir kenarı, diğer şişimizde diğer kenar ilmekleri var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 23, 46 ilmeğimiz var arkadaşlar. 46, 56, tam 60 ilmeği filan tamamlayacağız. Şurada 60 yapmıştım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Hemen şuradan başlayalım. Bu arada bir yumağımız tulumumuza yetiyor arkadaşlar. Bir yumak bir tulum ördü. Şimdi ilk ilmekten itibaren örmeye başlıyoruz. Bir düz bir ters lastik örgü örüyoruz. Bir düz bir ters. Lastik kısmımız böyle tekli lastik. Bir düz bir ters, 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 bir düz bir ters ve son olarak bir düzle beraber bu sırayı ördük. Şimdi diğer tarafı öreceğiz. En son düz ördük. Şimdi ters öreceğiz. Şöyle misinamı biraz boşa alıyorum. Şişimi rahat kullanabilmek adına. En son düz örmüştük. Sıradaki ilmeğimiz ters. Arkadaşlar şurayı sıkı örmeye gayret edin. İlk birkaç ilmeği özellikle sıkıca örün. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak devam ediyoruz. Bu şekilde lastik örgümüzü örelim. A kısmına doğru ilerliyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters ilmekle beraber ilmeklerimi örmüş oldum. Şimdi bakın burada A kısmımızın örgüsü var. Ne demiştik? Bunları hep örerek ilk ilmekleri örerek başlamıştık. Ne dedik? Buradan ilmek çıkartacağız. Şimdi arkadaşlar buradan ilmek çıkartacağız. Bakın. Şöyle geliyorum. Bakın sıradaki hemen şunun yanındaki sıradaki ilmek bu arkadaşlar. Şimdi bu ters
düz tersti. Şimdi bir düz. Burası gerçi çok önemli değil ama hatta hiç öyle yapmayın ya da yapalım. Bir düz, bir ters. Ya da sayarak gidelim de sonra yapalım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Şurayla birleştireceğim de o yüzden ters de bitmem lazım. Bir ters. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şimdi bir sayayım şu ilmeklerimi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Şurayı da şöyle yapayım. Şurayı birleştirelim. Burası ayrık olmasın. Şimdi bir daha sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 52, 54, 56, 58, 59. Bir ilmek daha aldık mı arkadaşlar? 60 ilmek oluyor. Evet. Şimdi son bir ilmek alalım. En son şuradan alabiliriz. Evet. Şimdi bizim arkadaşlar tur başlangıcımızın olduğu yer hemen burası. Bakın ipi bağladığım yer burası. Bu ipi de sabitleyeceğim ama şöyle bir iki sıra ördükten sonra hemen şuraya bir işaretleyici takalım. Tur başımızın olduğu belli olsun. Şimdi tekrar başlıyoruz. Bakın bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Lastik örgümüzü örüyoruz. Daha önce misinalı şişle eğer örmediyseniz arkadaşlar size nasıl çok rahat öreceğinizi de şimdi göstereceğim. Örgülerinizi ikiye bölün arkadaşlar. İlmek sayımız şimdi bizim 60 ya. 31 şişli olsun, 31 şişli olsun. Her iki taraftan da misinanıza şöyle bakın. Burada da misinanıza pay verin. Şayet böyle yaparsanız çok rahat örersiniz ve çok keyif alırsınız misinalı örgüyle bütün örmekten. Bakın geldim. Hemen burada bir düzümü ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Yine burayı sıkı sıkı örmeye çalışıyorum. Bir düz, bir ters lastik örgülerle beraber ilmeklerimi örüyorum. Birinci turu ördük. Şu anda ikinci turu örüyoruz. Bakın şimdi ilmeklerim bitti. Görüyor musunuz? Biri bir şişte ilmekler, diğeri diğer şişte. Arada pay var. Şimdi örecek olduğum ilmekleri şişimin uç tarafına alıyorum. Örecek olduğum şişi de şöyle boşa çıkartıyorum. Rahat tutabilecek şekilde. Ve örmeye devam ediyorum. Bakın. Çok kolay ve çok keyifli. Misinanızın uzunluğu ne kadar uzunsa bunu örmek bu kadar kolay oluyor arkadaşlar. Misina boyu kısa olduğu zaman şöyle rahat pay bırakılmıyor. Dolayısıyla rahat da örülemiyor. Ama bu şekilde çok rahat ve çok kolay bir şekilde örebiliyoruz.
Evet, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi tekrar kontrol edeceğim. Evet, şu ilmeğim de ters. Burada bir ilmeğim kalmış. Diyorum ki eyvah, tersten bitmem lazımdı. Nasıl tersle bitmedi? Ay, korktum. Evet, şimdi şu son ilmeği de ters öreceğiz ve ikinci turumuz da tamamlanmış olacak. Bakın, ipi kendime aldım. Ters örerek ikinci turumu tamamladım. Arkadaşlar, bu şekilde toplamda hemen söyleyeyim, 12'de kesmiştim herhalde. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Evet, 11 tur boyunca dönelim. Şimdi biz 2 tur ördük ya. 9 tur daha örelim. 12. turda yine örerek kesme tekniğiyle, bakın şöyle esnek, ne kadar güzel, görüyor musunuz? Bir kesim yaparak artık tulumumuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, tam 11 sıra boyunca lastik örgümü ördüm. Bakın, şu tersleri saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Artık bacak lastiğimizin kesimini yapıp bitirebiliriz. Şimdi tur başındayım ve örerek kesme tekniğiyle beraber lastiğimi keseceğim. İlk ilmeğim düz, onu düz olarak ördüm. Ardından ipi kendime aldım. Sıradaki ilmeğim ters, onu da ters olarak ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. İlk kesimimizi yaptık. Yandaki ilmeğim düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Yanındaki ilmek ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Yani lastik örgü kesiminde düz ilmekleri düz örüp kesiyoruz. Ters ilmekleri ters örüp kesiyoruz. Şu esnek bir kesim olmasına dikkat edin arkadaşlar. Esnek bir şekilde var olan ilmeklerin tamamını örerek keselim. Evet arkadaşlar, son birkaç ilmeğim var. Bunu da beraber keserek bitirelim. Bakın, ters ilmeğimi ters ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Düz ilmeğimi düz ördüm. Arkadaki ilmeğimi üzerine geçirdim. Ve son ilmeğim ters. Onu da ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Şimdi şu başlangıçla bitişi birbirine birleştireceğiz. Bu yüzden de ilk kesim yapmış olduğum ilmek, bakın şu düz ilmeği şöyle arasından batarak örüyorum ve son ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. İpimi biraz uzunca kestim ve bitirdim. Şimdi tığımızla beraber düzelteceğiz. Bakın, şöyle önce ipimi içeriye alıyorum. Sonra şu lastik örgümün kenar ilmeklerinin arasından sırayla ipimi dolayarak geçiriyorum. Aşağıda başlangıç ipimiz de var. Onu da gizleyeceğiz şimdi. Bir aşağıya kadar inelim. Bakın, hiç belli olmuyor, görüyor musunuz? Son olarak şuraya kadar taşıdım. Şimdi şu iki ipi birbirine düğümleyelim.
Bakın ilmek aldığımız örgülerimiz var. Birini sağ tarafa, diğerini sol tarafa birkaç kez yürüterek ilerleyelim. Sonra fazlasını keselim. Şimdi diğer tarafa aynı şeyi yapacağız. Evet, bunun da fazlasını keselim ve temizleyelim. Şimdi son bir kenar dikişimiz kaldı arkadaşlar. Onu dikmeden önce şöyle bir düzeltelim tulumumuzu. Bakın ne kadar düzgün oldu. Şöyle ahşap düğmeler kullandım ve dördüncü dişin olduğu yere düğmemi diktim. Dediğim gibi bebeğinize ölçersiniz, eğer bebek yanınızdaysa askı uzunluğunu ona göre de ayarlayabilirsiniz. Evet. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi arkadaşlar son olarak şu yan dikişimizi yapacağız. Küt bir iğneniz varsa, örgü iğnesi, onlarla daha rahat oluyor. Şöyle 20-25 santim uzunluğunda ip yeterli olur. Şimdi geliyorum, bir düğüm atıyorum tam ipimin uç kısmına. Sonra şöyle içeriği çeviriyorum. Şurada da ip bağlamıştım. Önce bunu bir gizleyeyim arkadaşlar. Yine burada lastik örgüm var. Onların kenarından yürüterek aşağıya kadar iniyorum. Bunları özellikle gösteriyorum çünkü hala birçok arkadaşım ipi düğümlü çıkınca, ip bitince vesaire ya da örgü bitince düzgün nasıl gizlenilir bilmiyorlar. Birçok arkadaşım biliyor ama birçok arkadaşım hala bilmiyor. Düğüm yapıp kesip atıyorlar. O yüzden tekrar gösteriyorum. Bakın ben kendim yaparken aynısını size de gösteriyorum. Şimdi bunu da yan taraftan şöyle her birinin arasından geçiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın dikeceğiz. Dikiş ipimiz düğümlüydü. Şöyle geliyorum. Bakın iç taraftan haroşa dişlerin arasından dikişe başlayacağım yere kadar şöyle ipimi uzatıyorum. Bol bir şekilde. Sonra örgümün düz tarafını çeviriyorum. Şimdi buradan düzgün bir dikiş yapabilmek için şuradan giriyorum. Geliyorum. Hemen şu diğer taraftan da batıyorum. Bakın şurayı birleştirdim. Gördünüz mü? Az önce biraz bir boşluk vardı. Ardından her bir haroşa dişinin şöyle kenarından bir sağdan bir soldan batarak bakın karşılıklı batarak birleştiriyorum. Bir taraftan bir diğer taraftan.
bir taraftan, bir diğer taraftan. Karşılıklı hiza alıyorum. Bakın hep karşılıklı. Evet, bu şekilde yukarıya kadar çıkalım. Tam nereye kadar çıkacağız? Şöyle gayet uygun. Hatta bu taraftan bakalım. Şuradan saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, tam 29 diş haroşa boyunca dikelim arkadaşlar. Bakın ne kadar düzgün, görüyor musunuz? Evet, buraya kadar dikelim. Arkadaşlar tam 29 diş olana kadar diktim. Tamamladım. Şimdi bakın örgümün iç tarafına iğnemi gönderiyorum. Burada düğüm atarak önce sabitliyorum. Ardından yine şu haroşa dişlerine hiza alıyorum. Bunların içinden batarak ipimi yürütüyorum ve fazla olan kısmını kesip temizliyorum. Evet arkadaşlar, tulum çalışmam bitti. Çok güzel bir tulum çalışması yapmış olduk. Şimdi tulumu isterseniz bu şekilde sade kullanabilirsiniz. İsterseniz üzerine işleme yapabilirsiniz. İsterseniz farklı figür çalışmaları kullanabilirsiniz. Şimdi ben şöyle küçücük bir ayı figürüm var. Bunu bu şekilde süsleyeceğim ve çok da güzel olacak. Şimdi size en boy ölçüsü vereyim. En son kaç santim uzunluğunda, kaç aylık bebeğe uygun diye. Bakın şu en üst lastik kısmından paçaya kadar uzunluğumuz 41 arkadaşlar. Şu ön ortadan A kısmımıza kadar da uzunluğumuz 33,5 santim. Bir dakika. 34 santim. Şöyle bakın. 34 santim. Şu en geniş basen kısmı olan yerimizin genişliği 28 santim. En dar olan şu üst kısmımız 14 santim. Şimdi ne dedik buna? Şöyle biraz kameramı kaldırayım, rahat görün. Şimdi buna ben şöyle bir ayıcık figürü çalışacağım. Bu ayıcık figürünü ben birkaç sene önce zaten anlatmıştım. İsterseniz böyle süsleyebilirsiniz. Bu birinci alternatifiniz. İsterseniz farklı bir iğneyle işleme yapabilirsiniz. Bu rokoko olabilir. Böyle bir hayvan figürü olabilir. Bakın burada kedicik deseni var. Şöyle yakından tutayım, isterseniz ekran alın. Bunu işlemek isterseniz sırası, sayısı, her şeyi belli. Bu ikinci alternatifimiz. İsterseniz arkadaşlar yine işleme tekniğiyle beraber üzerine isim, yazı, herhangi bir şey yapabilirsiniz ya da rokoko çiçek işleme vesaire yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin zevkinizle alakalı. Şu görmüş olduklarınız küçük 3-6 ay. Şu sizinle beraber ördüğüm biraz büyük oldu arkadaşlar. Bu rahat 1 yaşa kadar kullanılabilecek büyüklükte bir çalışma olmuş oldu. Evet, bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.